Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki hem de katı yağsız, derin dondurucunuzdan asla eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye tarifi oldu. Uzun süre bayatlamayan ve kıyır kıyır. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de beğenecek misiniz kurabiye tarifimi? Kabımın içine önce bir su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Hemen üzerine 2 tane yumurtamı ilave ediyorum. 1 çay bardağı nişasta ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ediyorum. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 1 su bardağı da ince çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam, yeterli. Burada 3 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kesinlikle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Dağılmayan toplu bir hamur elde ettim. Hemen böyle kıvamını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun kıvamı bu şekilde olacak. Yani dağılmayan toplu bir hamur elde etmeliyiz arkadaşlar. Eğer hamurumuz toplu bir hamur olmazsa, dağılırsa asla kurabiyemizin şeklini veremeyiz. Bu püf noktasına çok dikkat etmelisiniz kurabiyemizi hazırlarken. Hemen bunu da belirteyim. 3 su bardağı unumun da 2,5 su bardağını kullandım. Şimdi kurabiyemin şeklini vermeye başlayacağım. Şimdi hemen böyle çok küçük bir parça aldım hamurumdan. Bu şekilde avucumun içinde yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Bütün hamurumu sizlere gösterdiğim gibi yuvarlayıp bitirdim. Şimdi kurabiyemin şeklini veriyorum. Avucumun içinde bu şekilde yuvarlayıp büyütüyorum. Sonra şeklini veriyorum. Bu şekilde olacak kurabiyemizin şekli. Böyle yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım ve avucumun içinde açıyorum ve büyütüyorum. Yine bu şekilde kurabiyemin şeklini veriyorum. Yine aynısı gibi avucumun içinde büyüttüm ve bu şekilde şeklini verdim. Gördüğünüz gibi kurabiyemizin şeklini verirken hamurumuz asla dağılmıyor. Yani böyle benim gibi dağılmayan bir hamur elde etmek istiyorsanız hamurumu yoğururken vermiş olduğum püf noktasına çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi bütün kurabiyelerimin şeklini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim.
Evet, bütün kurabiyelerimin şeklini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 180 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi 15-20 dakika pişireceğim. Hemen burada da bir püf noktası vermek istiyorum. Kurabiyelerimiz böyle normal kurabiye gibi altı üstü kızarmayacak arkadaşlar. Bu nedenle de 15-20 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Kurabiyelerim pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi tamamen soğusun. Soğuduktan sonra servis tabağımın içine alacağım. Kurabiyelerim tamamen soğudu. Şimdi kurabiyemizi bulamak için karışımımızı hazırlayalım. Burada bir çay bardağı pudra şekerim var. Hemen böyle alıyorum kasemin içine. Üzerine bir tatlı kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Ve karıştıracağım pudra şekerimi ve tarçınımı. Hemen bunu da belirteyim. Aslında karışımımıza şeker de ilave etmeliydim ama ben ilave etmek istemedim. Çünkü ben kurabiyenin dışında şekerin o çıtırtısını sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden ilave etmedim. Ama sizler ilave etmek isterseniz şimdiki anlatacağım gibi karışımınızı hazırlayın. Bir çay bardağı şeker, yarım çay bardağı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı da tarçın olacak şekilde hazırlayın karışımınızı. Ben şeker kullanmadığım için bir çay bardağı pudra şekeri kullandım. Eğer şeker kullansaydım sizlere anlattığım gibi hazırlardım. Bunu da belirtmiş olayım. Yani sizler şeker kullanırsanız pudra şekerinizi yarım çay bardağı kullanın. Tamam, karışımımız da iyice karıştı. Şimdi böyle kaşığımı alıyorum ve kurabiyelerimi bulayacağım. Böyle tek tek alıyorum ve bulayıp servis tabağımın içine alıyorum. Bu şekilde. Hatta tek tek uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen karışımımı tepsimin içine alacağım ve tepsimin içinde topluca karıştıracağım kurabiyelerimi. Çünkü bu şekilde çok zaman alacak. Hemen böyle kurabiyemin üzerine ilave ediyorum ve şu şekilde buluyorum. Hemen biraz daha ilave ediyorum. Yani bu şekilde daha kolay oldu. Böyle dikkatli karıştırın ki kurabiyelerimiz dağılmasın. Şimdi hepsini servis tabağımın içine alıp sonlandıracağım. Kurabiyemiz hazır. Hemen böyle bir tanesini alıp içi dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o kadar güzel bir kurabiye tarifi oldu ki bugüne kadar yediğim ve yaptığım en güzel kurabiye tariflerimden bir tanesi oldu. Kesinlikle abartmıyorum, kendim yaptım diye de söylemiyorum. Güzel olmayan hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle de paylaşmıyorum. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani bakar mısınız? Un gibi dağılan çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle kıyırlığına, lezzetine bayılacağınız ve evinizden asla eksik etmeyeceğiniz bir kurabiye tarifi. Derin dondurucularınız bu kurabiye tarifiyle dolacak. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Çünkü o kadar kıyır ve lezzeti de o kadar güzel ki hep yapmak isteyip evinizden asla eksik etmeyeceksiniz. Kesinlikle.
Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Yine tarifimle alakalı aklınızda takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Evet, bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.